Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Çarımız 69 levele ulaştı. Burada Karra'daki bütün görevleri tamamladık. İtemlerimizden de bir tek şu chest'i 8 degree'ye çekmedik. Şimdi onu da tamamladığımız zaman 8 degree setimizi komple sun hale getirmiş oluyoruz. Şu an hiçbirine artı basmadım. Hepsi clean formatta. Artık bu Karralardan sonra bu Rock Dağı'na geçiş yapmanın zamanı geldi. Orada 70-73 level Feeder Mask adlı yaratıklar var. Onların görevleri de gayet güzel exp veriyor. Artık buradaki itemlerimizle oynaştıktan sonra oraya geçeceğiz. Biraz oradan şu 8 degree tabletlerden toplamamız lazım çünkü. Artık biraz daha kalabalık parti yaratıkların olduğu yerlerde kasmaya başlayacağız. Artık şu STR, HP, MP buraları fulllememiz lazım. Onun haricinde bu videoda bir de PH koddan benim vakit harcamaktan böyle en nefret ettiğim konulardan biri şu itemlerimizi artı 5'e çekeceğiz. Hani ne kadar kolay görünse de bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle şimdi bir de kalkan silah falan da 64 level alacağız. Yaklaşık olarak 10-12 tane itemi artı 5'e geçirmesi, eğer başında otursak belki yarım saat falan sürecek. Şu ana kadar topladığımız bütün elixirler bankada hazır bekliyor. O elixirlerle ne kadarını geçirebilirsek bottan hepsini artı 5'e geçirttireceğiz. Hem o ayarları nasıl yapabileceğimizi konuşuruz. Ondan sonra bir Rock Dağı'na çarımızı götürürüz. Oradaki görevleri aldırırız. Bir bakalım orada çarımız yeni artı 5 setimizle nasıl bir pozisyonda olacak. Ona göre videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben çarımızı bir şehre çekeyim. Elixirlarımızı toplayalım. Şu kalan chest'imizi de satın alayım. Ondan sonra şu itemlerimizin hepsini bir artı bastıralım. Şehre döndüğüm zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, itemlerimizi toparladık. Daha doğrusu elixirlarımızı. Şimdi ilk partide şu aksesuar 4 tane itemimizi bir artı 5'e geçirmeye çalışalım. Şimdi şu 4'ünü birden çıkartıyoruz. Yaklaşık olarak da 100-120 tane elixirimiz var. Bu arada şu Lucky Powder 8. seviye olanları beleşe alamıyorsunuz. Mecbur para bayılmanız lazım. Bu arada şeyden de kısacana bahsedeyim hazır konu açılmışken. Bizim artık levelimiz 69 level oldu. Orada Feeder Mask'larda 1-2 görevi yaptıktan sonra artık 71 level oluruz. 71 level olduktan sonra pot vesaire bunları gold almaya başlayacağız. Tabi yaratıklardan artık gold da düşmeye başladığı için oyunun gerçek aşamasını geçmiş bulunacağız. Artık bu seviyede bizim tone seçimlerimizi dikkatli yapmamız lazım. Şimdi Hotan, Konstantin ya da Yangan buralarda kaleler var. Kale olan yerlerde orayı kaleyi kazanan arkadaşlar genelde %20'ye kadar maksimum %20 vergi koyarlar. Yani siz her döndüğünüzde şehre 2 M-pot parası harcıyorsanız eğer bunu Hotan'a kaydederseniz 2.4 M harcarsınız. O yüzden biz de artık ufak ufak ton tercihimizi ya Doğuhank ya da Semerkant yani kalelerin olmadığı şehirleri almamız lazım ki o artık pot döngülerinde biraz daha tasarruflu modumuza geçelim. Şimdi şu elixirler için de benim hani biraz parayı yan çardan aktarmıştım tabi. Sizin hani belirli bir seviye o 71 level yaratıklarda kasmanız, o düşen itemleri NPC'ye sattırmanız gerekebilir bu alçem işlemini yapmanız için. Onun haricinde bu VIP çekmek için aldığım Heal of Fate almıştım. Ben onlara olabildiğince dokunmamaya çalışacağım. Hani amacım benim Kratos'ta şu an 13 degree'ye geldi. Biz muhtemelen artık 140 level güncellemesinde tam o kafa seviyeye geliriz diye tahmin ediyorum. Hani ben planımı, bütün yatırımımızı şimdi VIP'in bir sonraki ay bittiği zaman tekrardan silkidem depolayacağım. Olabildiğince onları az harcayarak 12 degree ve üzerine atmaya çalışacağım kendimi. Asıl harcamalarımızı o 140 level güncellemesinde sallıyorum. Belki setimizi direkt 17 degree Magic gibi bir set çekmeye çalışacağım. Ana planım bu doğrultuda. Hani net türlü gerçekleşir onu bilemiyorum. Onu artık zaman gösterecek. Şimdi şu elixirlarımızı bir bot sayfasından bir nasıl artı bastırabileceğimizi konuşalım. Şimdi şu Lucky Powder'lar önemli. Bu Lucky Powder'lar olmazsa artı 2'den sonra falan geçirmesi çok ölüm. Şu bir de 8 level elixirler de düşmüş bir 20 tane falan.
Onlara olabildiğince dokunmayacağım. Onları çünkü parasıyla satabiliriz duruma göre konsinyeden. Bunları konsinyeye koyamıyoruz. Eğer bunlarla tamamlayabilirsek bunlarla tamamlayalım. Diğerleriyle de 3-5 yani bunları harcadığımız masraflarımızı çıkartalım. Şimdi bot sayfasına geldiğimiz zaman şuradan sol tarafta alçeme kısmı var. Buraya iniyoruz. Burada görüyorsunuz yukarıda item diye bir kısım var. Şimdi burayı açtığınız zaman bizim inventöredeki bütün her şeyimiz gözüküyor. Artık o çıkarttığımız bakın aksesuarlar burada. Mesela Ruby Earring ile bir başlayalım. Bunu tıklıyoruz. Birinci şeyde ne diyor? Artı kaçı çıktığında bot durdursun kendini diyor. Biz şu an artı 7, 8 vesaire zorlamayacağız. Patlamadan gidebileceği maksimum değer bu itemin artı 5. Artı 5'ten sonra artık Immortal basmazsak itemin yok olma riski var. Burasını artı 5 yapıyoruz. Şuradaki success delay işte bastıktan sonra beklemelere, failure olduğu zaman ne kadar beklesin. Ben buraları genelde kısaltıyorum biraz daha çabuk çabuk bassın diye. Şimdi aşağıda da en önemli kısımlardan biri şu Lucky Powder kısmını aktif ediyoruz. Her koyduğunda yani Elixir'la beraber Lucky Powder'ı da kullansın. İsterseniz hani bunu artı 1 artı 2 kolay geçtiği için hani şurayı artı 2 yapsanız artı 2'den sonra koymaya başlıyor ama hani kolay geçmiyor. Elixir'ınızı çöp etmeye gerek yok. Direkt artı 0'dan devam etsin. Aynı şekilde eğer hani artı 7 artı 8 itemler zorluyorsanız buradan da Astral, Steady, Immortal gibi seçenekleri de buraları aktif ederek şuraları artı 5'ten sonra ilave edilsin diyeceğimiz için buraya mesela artı 5 diyeceğiz. İtemi artı 5 yaptıktan sonra bot ona bir tane Immortal ekleyecek. Tabi inventörünüzde olması lazım yoksa durduracak. Ondan sonra artı basma işlemine devam edecek. Lucky Stone işte aynı şekilde. Eğer burada da hani diyelim 100 denemeden sonra hani o gün cunupluğunuz üzerindeyse şurayı 100, 200 falan gibi bir rakam yapıp burada da durdurtturabilirsiniz botu. Şimdi biz bu ayarımızı yaptık. Artı 5 yaptık. Lucky Powder'ı koyduk. Bizim için bu yeterli şu an. Buraya et dediğimiz zaman sağ tarafa birinci hedeflediği itemi ekledi. Biz ne yapıyoruz? İkinci ringi indiriyoruz. Ayarları ilkinde yapmıştık. Bir daha et diyoruz. Üçüncü ringimizi indiriyoruz. Bunu da ekliyoruz listeye. Bakın hedef listesi bu. Önce küpeyle başlayacak. Sonra yüzük, ikinci yüzük böyle böyle devam edecek. Hemen kolyeye geliyoruz. Bunu da artı 5. Bunu da et diyoruz. Artık bu bot kısmından değil. Buradan start'a bastığımız zaman o artı denemelerine başlayacak. Mesela start dedim. E-ringimiz artı 1 oldu. Bakalım devam ediyor. Artı 2 oldu. Bu artık o artı 5 olana kadar tabi burada şey var. Eğer bakın mesela artı 0 oldu. Bu item artı 5 olmadan diğerlerine geçmez. Hani benim için şu an eğer gold biterse yan çarımdan takviye edeceğim için buraları önce artı 3'e çekip sonra da artı 5'te yaptırabilirsiniz. O daha mantıklı olabilir. Şu Lucky Powder'lara gold harcayacağınız için. Şimdi şu aksesuar denemelerini yapsın bitirsin arkadaşlar. Videoya gireceğim. Sonra kıyafet kısmıyla devam edeceğiz. Evet ilk partiyi tamamladık. Elixir'larımız gayet yeterli oldu. Şöyle hepsine artı 5'e çektik. Bu kalan elixirlerle artık bir işimiz yok. Bunları bir de konsinyede de satamıyoruz. Artık gideceğim yaratıklarda da bu elixirlerden düşmeyecek. Bunları direkt çöpe yolluyorum. Elixir protektörleri alıp kıyafetleri çıkartıp videoya tekrardan dönüyorum. Evet arkadaşlar elixirlerimizi aldık. Yalnız protektör çok fazla toparlayamamışız. Muhtemelen bu 6 parçayı basmaya bu elixir sayısı yetmez gibi duruyor. O yüzden az önce dediğimiz şekilde ilerleyeceğim. Önce tüm seti bir artı 3'e çekeceğim. Ondan sonra artı 5'e geçirebildiğini geçirsin taktiğiyle devam edeceğiz. Tekrardan geliyoruz hemen bot sayfasına. Şurayı artı 3 olarak düzeltiyoruz. Şuradan sırasıyla bütün itemlerimizi ekliyoruz. Şöyle 6. Tekrardan start diyoruz. Şu artı 3 operasyonu bitsin. Gireceğim videoya. Evet artı 3'ü tamamladı arkadaşlar. Şimdi tekrardan az önceki yerden ekleyip şu kalan elixirlerle gidebildiği yere kadar bir artı 5'e gitsin. Lucky Powder sayımız yetmeyecek muhtemelen. Yançardan borç alacağız gibi duruyor. Bir devam edelim. Duruma göre girerim videoya.
Evet, artı 5'i tamamlamış arkadaşlar. Şansımız yaver gitti. Yalnız bir mallık yaptım. Siz yapmayın. Şu 8 degree tabletleri de yetmez diye koymuştum. Bunları ilk önce basmış. Hani onları bankada tutup şu kalanları bir dede ettirsem o 8 level elixirlerle işim kalmadığı için direkt konsinyede satabilecektim. Yani bir 750k 1M civarı bir parayı çöpe atmış oldum. Siz o konuya dikkat edersiniz. Şöyle tüm seti de artı 5'e çektik. Şimdi nelerimiz kaldı? Silah, kalkan ve ikinci silahımızı da basalım. Onlar da hazırda dursun. Şöyle 3 tane. Ben elixir sheltlerimizi, weaponlarımızı toplayıp bastırayım. Bastıktan sonra videoya gireyim. Evet tekrar. Arkadaşlar, şansımıza hiç yeniden Lucky Powder almamıza gerek kalmadan hepsini artı 5'e geçirmiş. Şöyle staff'ımız artı 5, light staff artı 5, kalkan artı 5. Komple setimizi artı 5'e çekmiş olduk. Yoksa diğer çarımdan faizi borç almak zorunda kalacaktım. Şimdi bu kalan 8'li elixir'ları ne yapacağız? Hemen konsinyeye atmaya başlayalım ki çar artık kendi ekonomisini oluşturmaya başlasın. Şunları da yaklaşık fiyatlarına baktım. Şöyle 777k'dan bunlara bir sallayalım. 555'ten de şunları sallayalım. Şimdi çarımızı o feeder clock'lara bir görevleri otomatiğe aldırayım. Oradan bir tane slot'a göndereyim. Ve oradaki denememizi yaparken tekrardan videoya girip kapanışa geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar, pik ayarlarımı yapıyordum. Size ilk videoda bu pik ayarlarının nasıl yapıldığını göstermiştim. O zaman bir konudan bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Onu da bahsedeyim sizlere. Şimdi şuradan other kısmına geldiğiniz zaman bir daha all diyorsunuz. Burada bütün o yaratıklardan düşen çöpler var bir de, biliyorsunuz. Şunları level olarak sıraladığınız zaman her yaratıktan yaklaşık 3 çeşit çöp item düşer. Bu çöp dediğim işte eskiden hani biraz daha nasıl diyeyim, elementler falan vardı. Onları yapmak için kullanılıyordu. Onların da bir ufak da olsa bir katkısı oluyor. Biz şimdi 70-73 level yaratıklara gideceğiz. Her birinin ismini bilmenize imkanı yok. Şuradaki levellerden 70-73 arası hepsini pick, ardından da sell diyorum ki o parçaların her birinin 1k, 500k ya da 500k değil, özür dilerim, 500 gold, 1.5k değerleri var. Her gidip geldiğinde bir 100'er tane toplasa git gel pot paramızın çıkmasına destek sağlar zaten. Nasıl olsa kesiyor yani bunları. Bizim için süratin de aman aman önemi yok. Hani sürati çok ön planda olan arkadaşlar için gerek yok zaten. Onlar zaten muhtemelen ya taksiyle vesaireyle level atlardı. Biz biraz daha burada sinire zevkini ala maliyetleri kısa kısa kastığımız için bizim için bu konuda önemli. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Feeder'lara gelince gireceğim. Evet, çarımız gayet güzel kasmaya başladı. Görevi de başladı arkadaşlar. 500 tane kesme görevimiz var. Onun haricinde yine 61 levellerde olduğu gibi burada o envy muhabbetine dikkat etmemiz lazım. Şimdi setimizi artı 5'e çektiğimiz için 61'lik bir tane dimension çıktı az önce. Baktım oradaki envy'ler artık 10-10 falan vurmaya başladı. Yani muhtemelen 71'liklere de ıkınarak dayanırız diye tahmin ediyorum. O yüzden açık bıraktım ama yine ara ara kontrol edeceğim. O ölüm sayılarının çok arttığını görürsem o envy kısmını, avoid, ignore kısmını çekebilirim tekrardan. Şimdilik bir sorun gözükmüyor. Toplamaları da, pick filter ayarları da gayet yerinde. Şu çöpleri, möpleri, goldları, mobları toplamaya başladı. Buradaki o potları da toplatmamız lazım aslında. Onları da kafanıza göre ayarlayabilirsiniz siz de. Bu videolukta arkadaşlar bu kadar yeterli. Setimizde artı 5. Artık bir sonraki videoda yaklaşık bir 74-75 level falan oluruz gibi geliyor. Biraz o düşen 8 degree tabletlerle setimizin blue'larını tamamlarız. Oradan artık 9 degree staff'ımızı vesairemizi alıp yolculuğumuza devam ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.